Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda örnek bir maçamıza kaynak operasyonu yapacağız. Örneğin şu kısımda bir kaynağımız var. Lokal kaynak temizleme operasyonunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle parçamıza VCS atayalım. Şu şekilde. VCS şöyle biraz daha çapraz gelirse, yani yönleri falan yanlış olursa şu şekilde yapabilirsin arkadaşlar. Mesela X yönüne tıkladım parça için. Şuradaki çizgiye tıkladığım zaman VCS buraya paralel oluyor. Aynı şekilde Z'e basıp şu çizgiyi de tıklarsanız parçanız böyle eksen açısında şöyle farklı açıda gelse bile merkeziniz o açıya göre düz olmuş olur. Bu da ön bilgi olarak söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi merkezimiz şu çaptan yarı çap kaçılsın. Kaç? 1,5 milimetre. Çift tıkladım. Eksi 1,5 enter. Tamam. X'imiz zaten bu yönde, Y burada. Şimdi kaldı Z. Z bu kısımdan alınabilirse buradan da yapılabilir. Ama olmuyorsa da şu kısımdan ölçü verilerek yani X ve Y'nin merkezindeyken atıyorum buradan kaçıp operatör arkadaşa diyeceksiniz ki misal veriyorum 10 mm içeri kaç, dokun. Ya orayı Z0 kabul et ya da istediğiniz Z ölçüsünü yazaraktan Z kaldırabilir veya bu kısmının ölçüsünü alırsınız. Z eksi misal veriyorum 55 dokunacak, eksi 55 diyecek. Z0 kabul edecek bu şekilde. O zaman Z0'ımız takımı dokunamasak bile bu yüzey olur. Şimdi bu ölçüleri nasıl yapacağız? Bundan bahsedelim. Örneğin şurada bu kısımdaki yazıyı kaldıralım veya Patch Opening ile kapatalım. Patch Opening ile nasıl kapatırız? Hemen şöyle göstereyim. Kapatacağımız yazının veya yuvaların kesişme noktalarının hepsini seçiyoruz. Tek yüzeyde olduğu için sadece bir yüzey seçmemde ve tanjant seçili olduğu için algılıyor. Ve bir sonraki seçenekte de kapatmak istediğim yüzeylerin çizgilerini seçiyorum ve OK diyorum. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise Delete'e bastım, sildim. Delete komutumuz. İşte kapatmak istediğimiz formların, işte çapların, yüzeylerin, yazıların bütün kesişme noktalarını siliyoruz, seçiyoruz arkadaşlar. Aksi takdirde hata alırsınız. Yani silmiyorsa seçmediğiniz bir yüzey vardır demektir. Veya bazı durumlarda kademeli olarak silmeniz gerekebilir. Mesela ben bütün yüzeyleri seçtim ama hala hata veriyor diyorsanız işte bazı formların işte silinip daha sonra tekrar seçilmesi gerekiyor kalan yüzeylerini. Şimdi bu şekilde seçimlerimizi yaptık. Farklı bir seçim seçeneği de şu şekilde arkadaşlar. F8'de karşıma aldım. Tabii görmüş olduk, açılı geldi. Şu şekilde görsel olarak yani tam karşımda olmasa da seçtim, bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi bütün yüzeyleri seçti. Tabii bunun bağlantı, yani şu kısımdaki dikdörtgen kare içerisindeki aşağıda delik falan varsa onları da seçecektir. Tabii kutucuğun içinden girebileceği her şeyi seçer yüzeyleri. OK diyorum ve sildim. Bunu yapmadan önce şu şekilde
Geri alalım işlemimizi. Yani dataları böyle oynayacağınız zaman, değişiklik yapacağınız zaman bu datayı bir formata kaydetmenizi tavsiye ederim. Formattan kastımız da layer'lara kaydedeceğiz. Layer'larımız aktif mi bakalım. Evet, bu kısımda. Move to layer diyoruz. Bunu kopyaladım, taşıdım bunu 10 numaraya. Sonra layer setting'den aktif ettim. Dedim ki bu modelimi kopyala. İşte bunun numarası da 20 olsun. Layer setting'e geldim. 10 numarayı kapattım. 20 numarayı açtım. Tabi rengini de değiştirelim. CTRL J kısa yol tuşu. Örneğin şu renk yapalım. Ve formumuzu, yazımızı silelim arkadaşlar. Geldim delete komutuma ve silmek istediğim yazıları form içerisine aldım ve onayladım. Şimdi buraya şimdi şöyle aynı form üzerinden bir çizgi atacağız. Bunu bir iki farklı yöntemlerle yapabiliyoruz arkadaşlar. İlk yöntemimiz Project Curve komutumuz. Seçtim, objemi seçtim, vektörümü seçtim. Yani şu kısmı attı. Veya şunu deneyebiliriz. Space point dedim. Yapmadı. Son olarak da en temel mantıkla CTRL-H diyoruz. Şu kısmını işte içeriye taşıdım arkadaşlar. Çok kullanışlı ve basit bir uygulama. Şu Save Copy of Selection Curves derseniz o da nerede? Şöyle kapalı gelebilir. Buna bastığınız zaman şu sanal çizgileri aktif ediyor. CTRL ile tekrardan eski haline getirelim. Evet, artık istediğimiz yüzeyde formda çizgimiz mevcut. Diğer çizgileri dilerseniz işte arka sayfaya CTRL ile atabilirsiniz veya silebilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi artık benim burada bir mevcut bir çizgim var. Ben bunun ölçüsünü dedik hani kontrol edelim. Burada merkezimizi çakıştırma işlemi yapalım. Bakın burada x'im 0, y 10 mm içeride. Ya ben mesela operatör diyeceğim ki bu dokun 10 mm içeri gir. İşte şu dokunacak. Yani şuradan mesafesi bu. İşte 17.72 veya 73. Eksi z kabul et dediğim zaman zaten buraya gelmiş oluyor. Tabii bu küsuratlı rakam olduğu için biraz da şöyle daha düz yüzeylere de yapabilirsiniz. Neyse. Şimdi bizim örnek şuraya bir veya şu yuvanın komplesine bir form kaynağımız var. Hemen buradan bir kontrol araya mil komutu ile bir operasyon gerçekleştirelim. İşte bir numarada başım 1. Geometri kısmından artımı seçtim. Specificat arayadan tüm formumu seçiyorum. Hatta az önce de göstermiş olduğum gibi şu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada mesela karşıma alacağım ama F8'den çapraz geliyor. Nereye çevirsem çapraz geliyor diyorsanız
şu kısımdan, selection kısmından, burası aktif değilse o şurada bir yerdeydi. Evet. Face diyorsunuz. Yani seçimlerimi face olarak yapıyorsunuz. Yüzeysel seçtim. Böyle seçtikten sonra F8'e basarsanız karşınıza gelir. Veya burayı seçtim. Shift kapattım. Görmüş olduğunuz gibi açılı gelen datam artık seçtiğim yüzeyi karşıma getiriyor. Bu şekilde bir yöntemimiz var. Tam kısmen de olsa yine de getiriyor buraya yaptığım zaman. Sonra tekrar komutuma geldim. Yüzeyi seçeceğim. Önce bu yüzeyleri komple seç. Bakın aşağıyı da seçti. Shift'e basılı tutup kare kutu içerisinde silebiliyorum. Tamam. Bu kısma şimdi bir finish operasyonu gerçekleştireceğiz. Main menüsünden işte zikzak yapalım. Ölçüm 1/10 olabilir. İşte otomatikte bırakalım. Takım yolunu bu şekilde yapmazsa değiştiririz. İşte devir ilerlemesi örneğin 12.000'e 1200 verdim. Onun haricinde giriş çıkış otomatik. Startlayalım bakalım arkadaşlar nasıl bir takım yolu oluşturacak. Bu şekilde zikzak yaptığımız zaman formlarda sapıtmalar gerçekleştiriyor. Tekrar main menüsünden otomatik değil de uzun taraf, uzun çizgiyi kabul et diyorsunuz. Ve böyle deneyelim bakalım. Aynı şekil formlarda sapıtmalar mevcut. Bunun sebebi şuralardaki seçilmemiş yerler arkadaşlar. Yani böyle bir operasyon gerçekleştirelim. Çok fazla kalkış yapıyor. Metodumu da değiştirelim. Zikzak yapmasın. Follow periphery yapsın. Aynı şekil yüzeylerime sapıtmasına neden oluyor. Bu kez tam tersi yöntemi deneyeceğiz. İstenmeyen çizgileri, yüzeyleri sileceğiz. Sadece işlemek istediğim formun seçmek istiyorum. Bu şekilde çizgileri seçebiliyor. Yine tekrardan Shift'e basılı tutaraktan silmek istediğim çizgileri kutucuk içerisine alıyorum. Bu şekilde bir takım yolumuzu deneyelim. Evet, daha hoş bir takım yolu elde ettik arkadaşlar. Şimdi tekrardan main menüsünden zikzak yapalım. Strateji bölümünden bazı ayarlarımız var. Extend ayarları. İşte örneğin %40 daha dışarı çıksın diyerekten bir ayarımız var. Tamam, sorun değil. Bizim yapacağımız zaten orta bölümde bir operasyondu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu kadar formda çalışmasını engel olmak için şu 2-3 seçeneğimiz var. Birincisi program içerisine girdik. Geometri kısmından trim bölümüne geldik. İşte çizgisel
seçebilirsiniz. En çok kullandığımız çizgisel ve noktasal. Noktasal seç diyorum. Dışına görme diyorum. Hemen şu kısımdan seçtim, onayladım. Doğru seçim yapmış mı? Hesaplatalım arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrardan programa girdim. Filme geldim. Dedim ki şu kısmı sileyim. Daha doğrusu şu şekilde yapalım. Birinci noktam, ikinci, üçüncü ve dördüncü noktam. Hesaplattım. Görmüş olduğunuz gibi daha böyle pratik, işte lokal bir kaynağımız var. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Peki bu bizim şu anki finish operasyonumuz bizim bu. Ben bunu yaparken benim buraya bir test vermem lazım. Yani biz bu çizgiyi hem merkez için kullanacağız hem de test için kullanacağız. Programı kopyalayıp yapıştırıyorum. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi strateji bölümünden var mı? Yok. Main'e geldim tekrardan. Versiyonlar arası geçişleri bazı durumlarda farklı operasyonlarda mevcut oluyor arkadaşlar. Ben demek istedim aslında şu arkadaşlar. Diyeyim. İnsert operasyon. İşte bir kontürün içerisinde. İşte nerede o kontür? Mesela kontür araya bölümün içerisine bakalım. Var mı? Burada da gözükmüyor. Streamline içerisine bakalım. Normalde şu. Curve Bunlar hep operasyonları farklı şekilde ayarladılar. Streamline içerisine geldim. Evet. Şu kısımdan değişiyor. Ya bu normalde eskiden aynı bölümler içerisinde, yani bir tane kontrol array vardı, içerisinden geçiş yapıyordu. Şimdi bunu kaldırdılar arkadaşlar. Curve point diyoruz. OK dedim. Bu kısımdan çizgiyi seçtik arkadaşlar. Çizgisel tek referans yapacağız. İşte geometri bölümünden her zamanki gibi parçamızı seçiyoruz. Space Cut bölümünden yüzeyimizi seçmemize gerek yok. İşte takımımızı aynı takım yapacağız. Finish atacağımız takımla yapacağız. İşte görmüş olduğunuz gibi çizgisel tek tur programımız mevcut. Şimdi biz bunu neden yaptık? Şu şekilde, şimdi biz buraya bir kabasını attığımızı varsayıyorum. Artık 10'da 1, 10'da 2, işte %5 ne kadar bıraktıysak finish'imiz var. Finish'i almadan önce yüzeyle eşdeğer olsun diye şimdi operasyonu arkadaşlar diyeceğiz ki sen buraya alıştırma yapacaksın. Ne yapacağız? Takıma dokunacağız zaman işte atıyorum artı 1 mm'den bir başlayacak. Bir kontrol amaçlı, sonra 10'da 1'e çekecek. 10'da 1'den %1, %2 vererekten buraya bir toz dokunacak. Ve kalemle boyamış olacağız. İşte kaçta değdi? Artı %3'te değdi. Artı %3'te bu programı göndereceksiniz. Bu da işte mevcut form üzerinden hemen hemen işte en azından artı eksi %1 tolerans içerisinde bu kısmı finish'imizi yapmış olacağız arkadaşlar. Lokal kaynak operasyon adlı videomuz bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.